N82 diye bir video yapmıştım. Orada sürekli olarak Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye'yi eşitlemeye çalışmanın, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı duruş belirlemekle Türkiye'ye karşı duruş belirlemeyi aynı noktaya getiren arkadaşlar var. Bağımsız olmaya çalıştıkları noktasından hareketli, ama bu doğru değildir. Analiz düzeyi konusunda çok büyük bir sorun yaratmaktadır. Nedenini şimdi burada biraz daha açmaya çalışacağım. Bugünkü videonun amacı odur. Şimdi çatışma kuramlarına göre aktörlerin kimler olduğu, herhangi bir çatışmayı ele aldığınızda analizini yaparken anlamak için bu aktörlerin kimler olduğunu anlamak çok önemlidir. Ve ilk bakışta çok kolay gibi görünür. Çünkü gözle görülür. Taraflara bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu çatışmanın tarafları bunlardır, değil mi? Ama bu genellikle yanılsamalı sonuçlara bizi götürüyor, çıkarımlara götürüyor ve onun üzerine de yanılsamalı stratejiler üretmemize sebep oluyor. Şimdi o yüzden taraflar kimlerdir ve tarafların ağırlıkları nelerdir, pozisyonları nelerdir, bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Buna iyi bakmamız gerekiyor. Taraflara bakarken evet, mantıken garantör ülkelerin Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği'ne Rum tarafının alınmış olmasının Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında söylendiği için Avrupa Birliği'nin de bir aktör olduğunu aslında biliyoruz. Bir şekilde bunlara değiniyoruz da. Ama gene de sorunu konuşurken Kıbrıs'ta hükümetlerin, cumhurbaşkanlarının mesela Türkiye'ye karşı duruşlarını konuştuğumuzda ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı duruşlarını konuştuğumuzda bak Türkiye'ye karşı böyle yapıyorsunuz ama Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gösterdiğiniz şeyi gösteremiyorsunuz veya bunun tam tersi duran kişilerin bulundukları noktaya göre konuşuyorsunuz bunu. İkisi de bizi yanlış bir çıkarıma götürüyor. Aslında en başta Kıbrıslı Türklerin kendi özne pozisyonlarını, hani diyorlar ya, çok meşhur ettiler bunu, özneyiz, özne olmalıyız filan. Onun aslında içini doldurmanız gerekiyor. Sizin özne pozisyonda durabilmeniz için bu farkları iyice idrak etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü baktığınız zaman Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye'nin adadaki pozisyonları ve bulundukları roller aynı değildir. Yani sosyolojik bir terim olarak rolleri düşünün. Rol kimliklerinin neler olduğu birbirinden aynı değil. Aynı şekilde o yüzden Kıbrıs'ta Türklerin durdukları yerde Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tavırlarının tıpatıp aynı olabilmesi, duruşlarının aynı olabilmesi diye bir şey yapısal olarak sistem zorlamasıyla mümkün değildir. Çünkü siz bir sistemin içinde yaşıyorsunuz. Yani o sistem yokmuş gibi hareket edip böyle bir dışında, bütün sistemin dışında böyle bir ideal pozisyondan hareket edebileceğiniz bir dünya koşulunda yaşamıyorsunuz. Gerçek bir dünyada yaşıyorsunuz. Sistemlerin içerisinde yaşıyoruz hepimiz. Şimdi o yüzden de bakınız, veriyorum size burada, değil mi? Yani Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye diyen herkes hatalı bir şey yapıyor ve bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun bizi götürebileceği, Kıbrıslı Türkler olarak olumlu hiçbir tarafı maalesef yoktur. Kıbrıs'da peki bu aktörlere baktığımızda kimin dengesi eşittir? Türkiye ile Yunanistan'ın. Yalnızca garantör ülkeler olmaları değil. Niye garantör ülke olduklarını da orada düşünmemiz gerekiyor, değil mi? Açık gibi görünüyor ama insanların Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye'yi bu kadar denkleştirmesine baktığımda çok da açık değilmiş gibi görünüyor. Zaten Yunanistan bir görünmez aktör oldu. Şimdi kritik kuramdan bakanların çok umursadıkları, çok güzel söyledikleri bir şey vardır. Kim görünmez ise, kimler görünmez kılınıyor ise aslında o saklanıyor demektir, değil mi? Avrupa Birliği üzerine ne düşünseniz, kimi eleştiremezseniz aslında esas güce o sahiptir. Şimdi oradan devam edelim. Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti yerine Türkiye ile Yunanistan'ı eşleştirmeniz lazım. Her defasında size Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında düşünmeniz salık verildiğinde peki Yunanistan'ın rolü orada nedir diye sormanız gerekiyor. Bu soruyu sorarsanız bakın ancak o zaman bu içinde bulunduğumuz ve çıkmak istediğimiz sistemden ancak o zaman çıkabileceğiz. Aksi takdirde bu söylem bizi oraya kilitliyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin Kıbrıslı Türkler üzerindeki tahakkümünden konuşuyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Dünyaya baktığınız zaman bizimki gibi küçük, hem ekonomisi küçük hem popülasyonları küçük, nüfusu küçük ülkelerin mutlaka dayandıkları bir ülke var. Bizim yalnız başımıza ayakta durabilmemiz diye bir şey yok.
Bunun çeşitli kuramları var dış politika kuramlarının içerisinde. Sizin bir şekilde dayandığınız ülkeler olması gerekiyor. Şimdi buradan baktığınız zaman Yunanistan'ın sanki Rumlar üzerinde herhangi bir etkinliği yokmuş. Onlar böyle bağımsız bir devletmiş gibi düşünüyorsunuz. Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir ülke değil. Bunu size daha önce de söylemiştim. Orada onların elinde, Kıbrıslı Türklerin elinde olmayan bir fırsat var, bir devlet var. Baktığımızda da zaten bağımsızdırlar yanılgısına oradan düşüyoruz. Hiçbir şekilde bağımsız bir devlet değil. Yani Enosis demeden, Yunanistan'la Helenik bir adadır demeden hareket edebilecek herhangi bir siyasi düşüncenin tamamen biçilmiş olduğu bir tarihsel insan grubundan söz ediyorsunuz orada. Bunu göz ardı edemezsiniz ve baktığınızda mesela işte hangi yıllarda o herhalde 2011-12 olacak, hatırlıyorsunuzdur onu. Çok büyük bir ekonomik krize düşmüştü Yunanistan. Tabii Yunanistan'ın ekonomik krize düşmesinin de sebebi merkez ülkelerinin Avrupa Birliği'nin kaynakları kontrol altına almasıdır. Bütün çeper zaten sıkıntı içerisinde ekonomik olarak. Ama Yunanistan ekonomik krize düştüğü için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin parasal akışının da oraya aktarılması ihtiyacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti de krize düştü. Şimdi bunların hiçbirisini konuşmadan sadece olumlu kısımlarına Avrupa Birliği'nin baktığınız zaman gerçekten görmemiz gereken resmi göremiyoruz elbette. O yüzden de yani onların üzerindeki tahakkümü de görmeniz gerekiyor. 74'te herhangi bir şekilde junta olmasaydı nasıl bir dünya olabilirdi? Herhangi bir şekilde kilisenin etkinliği olmasaydı nasıl evrilebilir? Bunların hiçbirisini konuşmuyoruz. Çünkü Yunanistan'ı konuşmak gibi bir izin verilmiş değildir bizim barış diyorlar kenara ama anlaşmayı yaptıracakları grup içerisinde. Bu biraz işte arada bir işte garantör devletler olmasın ama aslında Türkiye'yi konuşuyorsunuz orada daha çok söylemsel düzeyde. Şimdi bu garantör ülkelerin ikisinin de yalnızca garantör ülkeler değil, bunların tarihsel bağları var bu adayla ve bu adanın insanlarıyla. Şimdi siz otomatik olarak Yunanistan'ınkini kabul ediyorsunuz ve söylemsel güç de Avrupa Birliği üzerinden Rumların eline verildiği için Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin arasındaki bağın olmadığını ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Türkiye'nin politikalarının içerisinde de daha tansiyonlu bir ilişki oldu. Çünkü tanınmıyor Kıbrıslı Türkler. İster istemez oradaki etkinliğinin görünürlüğü çok daha yüksektir. Avrupa Birliği de zaten hiçbir zaman Kıbrıslı Türklere bir açılım vermiyor. Her zaman için yani Türkiye'yi suçlayabileceği bir, paravan yapabileceği bir şekilde sizi sıkıştırdıkça Türkiye'yi merkeze alabileceği bir yöntem. Siz orada sadece bir araç olarak duruyorsunuz Kıbrıslı Türkler olarak. Maalesef ki bizler hepimiz bir araç olarak duruyoruz, değil mi? Daha büyük politikanın uzanımı olarak. O da onu değiştirmek için de bu esas aktörlerin varlıklarını ve politikalarını da görmemiz gerekiyor elbette. Şunu da söyleyeyim. Aslında bu politikanın yapılması mesela bu adanın geleceğinin uyumlu hangi çerçevenin içerisine koyarsanız iki toplumun barış içinde, uzlaşı içinde paylaşarak yaşaması hem Kıbrıslı Türk ve Rumlar için hem Türkiye ve Yunanistan'ın işbirliği için aslında en iyi formüldür. Ortadadır yani formülün nasıl hepimize yarayacağı çok ortadadır. O yüzden Rumların, Kıbrıslı Rumların bu şekilde sadece Türkiye'ye bakıp başka aktörleri unutacak şekilde politika üretmeye yönlendirilmeleri Avrupa Birliği tarafından kesinlikle çıkarlarına değildir. Bunun için daha çok ses çıkarılması gerekiyor. Rumların sürekli olarak Türkiye'ye bakmasında kamera kuramından, ben kamera kuramıyla ilgileniyorum. Kamera kuramından baktığınızda açıklayabilirsiniz aslında. Bir şekilde onların da böyle çok gene yaratılan söylem hakimiyeti, Avrupa'nın ve emperyal ülkelerin söylem hakimiyeti üzerinden kendi bakış açılarının çok daraldığını düşünüyorum. Tek bir kamerayı emperyal ülkelerin politikalarından çekip, yani bu da üzücü bir şeydir aslında. Çünkü Rumların tarihsel olarak başlangıçlarında vardı öyle bir direniş. Fakat oradan ne yaptınız? Bütün o direnişi kesmek için önlerine bütün o kamerayı çevirdiniz. Türkiye'nin üzerine yönlendirdiniz. Ve Türkiye'nin üzerinden emperyal ülkelerin oradaki
durumunu sorgulanmaz bir hale getirerek kabullendirdiniz. Tam tersine sorgulamak şöyle bir kenara dursun. Onlarla böyle gidip kucaklaşmak, böyle anlaşmalar imzalamayı, böyle çok büyük bir dev bir gösterişli bir politik atılım ve adım olarak lanse ediliyor bunlar. Ve insan vay be, işte bunlar devletlerle aralarında böyle çok büyük ilişkiler var, bunlar işleri biliyorlar filan noktasına getiriyorlar Kıbrıslı Türkleri. Ama bir düşünmeniz gerekiyor. Kamerayı bu tarafa yönlendirdiğinizde sürekli olarak hangi tarafları görmemeye başlıyorsunuz değil mi? Çok önemlidir. Neyi görmemeniz için odaklanıyor? Zoom yaptığınızda, hani bilmiyorum, bazı böyle videolar vardır. İnsanın böyle yüzünden başlar, gelir böyle gözüne girer. Böyle büyütür merceği, sadece bir gözün içini görürsünüz. Başka hiçbir şey görmezsiniz. Yani çok ilginç bir şeydir o. Bizimki de galiba böyle bir şeye girdi ama biz göz noktasını yapmıyoruz zoomlamayı maalesef. O yüzden biraz körelmiş durumdayız anlamak konusunda. Rumlar zaten at başı gidiyor. Biz de onların takipçisi olarak buna inananlarımız en azından. Bunu aslında değiştirecek olanlar, gene söyleyelim, kimler olması gerekiyor? Araştırma yapan insanlar olması gerekiyor ama bir şekilde onları yapanların da sesi böyle kesiliyor sürekli olarak belli şekillerde. O yüzden lütfen, niçin, Rumların da bu soruyu sorması lazım. Siz görüşenleriniz, iletişim içinde olanlarınız, etkileşim içinde olanlarınız Rum dostlarımıza bir sorsun bakalım. Kıbrıslı kardeşlerimize bir sorsunlar bakalım. Neden bu kadar at gözlüğüyle bakma yolunu seçiyorlar politik olarak? Çünkü bu gerçekten onları da istedikleri bir noktaya götürüyor mu? Ben hiç o yönde düşünmüyorum. Bir bakalım eğer incelersek neler göreceğiz bu konuda. Nasıl diyebilirim? Öcü yaratıldı Türkiye üzerinden Kıbrıs Rumları ve kendilerinin çıkarına olabilecek, büyük resmi görebilecekleri bir devlet politikası düzeyinde en azından yaklaşımı uzun süredir unutmuş durumdadırlar. Halbuki dediğim gibi devlete sahip olanlar onlar olduğu için, devlet onların ukdesinde olduğu için sorumluluk orada çok büyük düzeylerde Kıbrıs Rumlara düşmektedir bu noktada. Bunu değiştirmek adına. Ama yapamamalarının sebebi nedir? Kendilerinin de aleyhine, dezavantajına hareket etmeler. Yani öyle bir algı var mıdır? Bana öyle gibi geliyor. Kıbrıs Rumlar hep kendi çıkarlarını çok iyi koruyorlar. Adamlar çok güzel işte diplomasi yapıyorlar. Ben buna hiç katılmıyorum. Kıbrıs Rumların artık birazcık böyle bir buzlu suyla biraz uyanması gerekiyor ve kendilerine nelerin yaptırıldığını daha sıkı bir şekilde tartışmaları gerekiyor. Daha açıkta tartışmaları gerekiyor. Bizimle de tartışmaları gerekiyor. Biz denildiği gibi hepimiz Kıbrıslar olsaydık da tartışılırdı. Ne zaman Rumların politikaları konuşulacağında sizi dışında bırakıyorlarsa Kıbrıslı Türkler olarak, orada aslında bir biz Kıbrıslılar diye bir romantik imge olmadığını da görebilmemiz gerekiyor. Bir dahakinde size ne anlatacağım? 2 tane önerme var. Onlara girelim. Bu sorunun devamından 2 tane önerme daha çıktı karşıma. Nedir o önermeler? Bir, Türkiye'den gelenlerin kültürel farkları vardı ve yerli ve yerleşik çatışması oluştu ve kültür erozyona uğradı. Önerme 2 de bu çatışmanın uzanımı olarak, çatışma var, kesinleşti o. Türkiye'lilerin siyasi parti kurması süreçleri tamamlandı. Şimdi onların yalnızca hem siyasi parti oluşturuyorlar hem oylarıyla değiştiriyorlar politik sahnenin gidişatını ve milliyetçilik ve din yükseliyor Kıbrıslı Türklerin içerisinde ve bozuyor. Onu da tahakkümün içerisinde düşünmemiz gerekiyor diyor bize soru. Ona da bir bakacağız. Bakalım bunun üzerinden ben size kültürle ilgili hangi fikirleri ortaya atacağım. İlginç şeyler var orada. Bakalım sizler o açısını gördüğünüzde neler düşüneceksiniz? Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.